Selamünaleyküm efendim. Herkese merhaba. Bu video bilgilendirme videosu olacak. Videonun başına en öncesinde söyleyeyim ki sonrasında videoda izleyenler olacaktır, işte izlemeyenler olacaktır. Ya Bekir boş video falan da diyebilirsiniz ama dolu dolu geçeceğine eminim. Neden derseniz bu video bilgilendirme videosu. Ne bilgilendirmesi? Endonezya'ya nasıl gelinir? Endonezya'dan nasıl evlenilir? Endonezya'da başınıza gelecek şeyler, Endonezya'da tatil yapılacak yerler, Endonezya'da güncel haberler, bunların hakkında kısaca bilgi vereceğim. Neden derseniz çok fazla sorulan sorular var. Nasıl evlenirim? Evraklar nelerdir? Gerekli süre ve bütçe nedir? Bunlar hakkında bana bilgi verir misin? Hemen videoyu kopyala yapıştır yapıyorum. Çünkü cevap verecek zamanım yok. Yüzlerce insanla mesajlaşıyoruz. Özellikle Instagram, TikTok, Facebook, işte WhatsApp numaram var açıklama kısmında. WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle Instagram ve Facebook'tan da ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Güncel videoları, işte vlogları, işte fotoğrafları paylaşıyoruz. Tabii efendim devam ediyoruz ama öncelikle şunun bilgisini vermek istiyorum. Bir ablamız var, Umre'ye gidecek. Ona destek olmak isterseniz, Endonezyalı bir ablamız. Bir 2000 dolar eksiğimiz kaldı. Onu tamamlayacağız. Destek olmak isteyenler benimle WhatsApp'tan iletişime geçsinler. Şimdi Endonezya'ya nasıl gelinir? Endonezya'ya gidiş dönüş uçak bileti zorunlu. Turist olarak geleceksen ya da evlenmek için geleceksen. Devamında işte efendim 35 dolar kapada vize parası ödüyorsun. Giriş yapıyorsun. Online vize de alabilirsin, business vizesi de alabilirsin eğer bir acentayla iletişime geçebilirseniz. Bunları da yapabilirsiniz. Diğer türlü buraya geldin, bir de pasaportunun süresinin en az 1 yıl diyor da 2 yıldan aşağı yapmayın, sıkıntıya girersiniz. Bazı haberler var, onları da anlatacağım. Çok sıkıntıya giren kardeşlerimiz var, deport ediliyorlar. Bir arkadaşımızın ismini vermeyeceğim. Instagram'dan benimle iletişime geçti. Abi beni deport ediyorlar, yardım et diye. Yetişemedik çocuğa. Maalesef şu an 2-3 ay hapis cezasında kalacak. Devamında da mülteci kampına alındıktan sonra devletler arası deport işlemi gerçekleşecek diye biliyorum. Çünkü çocuğun ödeyecek bir bütçesi yokmuş. Onu da bilgi edindik. Kardeşimizin kız arkadaşıyla da iletişime geçtik. Benden yardım istediler. Onu maalesef yardımcı olamadık. Çünkü iş işten geçmiş artık. Hem pasaportunun süresi geçmiş, hem efendime söyleyeyim uzunca zamandır burada ve günübirlik Endonezya'da cezası, vizesini geçirenlerin cezası Türk parasıyla hemen hemen 3000 TL civarında günlük cezası. Çok önemli bir rakamlar bunlar. Çok önemli haberler bunlar. Lütfen çok dikkat edin. Evet, şimdi ikinci konu. Efendim Endonezya'ya geleceğim evlenmek için. Turist olarak geleceksiniz. Evet, devam edeceğiz onları da. Evlenmek için çok dikkatli ve çok sorulan sorulardan bir tanesi. Dikkat etmemiz gereken prosedürler var. Şimdi gideceğim bölgeye göre değişebilir prosedürler. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü Endonezya'nın yüz ölçümü Türkiye'den daha büyük. Bunu biliyorsunuz ve bölgeden bölgeye de adetleri, gelenekleri, görenekleri ve kanunları değişebiliyor. 17.500 adadan oluşan, 145 çeşit dil konuşulan, kültür gelenekleri, görenekleri binlerce çeşit olan bir ülkeden bahsediyoruz. Gitmediğim yer kalmadı derken gerçekten de hani 17.500 adasına gidemem, imkanı yok. Zamanım yok yani, o kadar ömrüm olur mu bilmiyorum ama hemen hemen 200 adasına gittim diyebilirim. Gitmediğim şehri kalmadı. Büyük şehirlerin hepsine gittim. En önemlilerinden bir tanesi de bilgilerini vereceğim. Genellikle evlilik için gelenlerin yapması gereken prosedürleri anlatıyorum. Genellikle bunlar geçerli. İlk defa evleniyorsan öncelikle nüfus kayıt örneği E-Devlet'ten çıkartabilirsin. Doğum kayıt örneği çok dilli yazarsan E-Devlet'ten onu da çıkartabilirsin. Devamında hangi okuldan mezunsan, lise, üniversite ya da ilkokul mezunuysan bunları, o diploması gerekiyor. Bu 3 belgenin, bakın eğer hiç daha önce evlilik yapmadıysan bu 3 belgeyi Endonezya diline noter tasdikli çevirtebilirsin. Nereden çevirteceğiz derseniz Google'a yazın Endonezya yeminli tercümanlar diye ya da tercümanlık diye çıkar. Orada zaten iletişime geçeceğiniz şirketler, acentalar vardır. Onlarla iletişime geçmenizi tavsiye ederim. İkinci, buraya geldin o belgelerle. Elçiliğe gittin, elçilikten evlilik izin belgesi alıyorsun. Elçilikten almış olduğun evlilik izin belgesi ve o Türkiye'den getirmiş olduğun noter tasdikli Endonezya diline çevirttiğin belgelerle beraber, Endonezya'ya getirdiğiniz o belgelerle beraber kesinlikle öncelikle yanınızda bulunması gereken evrakları getirdikten sonra elçilikten aldığınız belgeyle ve Türkiye'den getirdiğiniz o çevirttiğiniz evraklarla beraber direkt eş adayınızın bulunmuş olduğu şehre giderek evlilik işlemlerine başlayabilirsiniz.
Tabii evlilik işlemleri oradaki prosedürler, gelenek ve göreneklerine göre değişebilir. Yeterli zaman olacak mı onu da bilmiyorum. Çünkü bazı bölgelerde 20 gün, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 3 ay sürdüğü oluyor, 1 yıl sürdüğü oluyor. Onun için ben size belirli bir zaman veremem. Bekir sen kaç günde bitiriyorsun? Planlı programlı olursak ben 15 günde bitiriyorum bütün işlemleri. Ama bazen yetiştiremeyebiliyoruz. Yani sıkıntı oluyor. Neden dersen adam diyor ki ben diyor işte diyor bir hafta sonra geleceğim. Ben zaten artık böyle bu şekilde çalışmıyorum. Diyorum ki gelmeden önce en azından 7 ay 8 ay öncesinden program yapıyorum. Ben adamla bu şekilde programlaşıp da o şekilde işlemlerini hızlı bitiriyorum. Yani buraya gelmiş adam bir hafta sonra geleceğim abi bana yardım et dediği zaman ben bu işe girmem. Çünkü işi bitiremediğimiz zaman o zaman mahcup oluyoruz. Sıkıntıya giriyoruz. Adamın zaten kısıtlı bir bütçesi var. Adamın zaten kısıtlı bir zamanı var. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bunların sıkıntılarını yaşamaması için hem kendim hem de keza kendisi yaşamaması için uğraşıyoruz. Tabii bir yandan da yağmur bastırdı. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim. Arkadan minibüs geliyor. Bir yandan yağmur yağıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Arabaya geçiyorum ben. Efendim kusura bakmayın yağmur başladı. Acayip bir yağmur yağıyor. Onun için de arabaya geçmek zorunda kaldım. Şimdi tekrardan anlatmak istediğim şeyler şunlar. Eğer ki Endonezya'ya gelecekseniz gelmek istediğiniz bölge çok önemli. Gideceğiniz bölge çok önemli. Örneğin mevsimler de çok önemli. Yağmur mevsiminde geliyorsunuz, uçağınız rötar yapabilir. Kısıtlı bir zamanda geliyorsunuz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bekarlar özellikle daha önce hiç evlilik yapmadıysa annesinin babasının kimlikleri gerekiyor. İşte bazı bölgelerde işte ikametgah adresini de Endonezya diline çevirmesini istiyorlar. İnanılmaz zorlu süreçler bekliyor. Bazı bölgelerde çok basit oluyor. Özellikle kız arkadaşınızın, eş adayınızın ailesinin güçlü olması çok önemli. Dil bilmiyorsun, yol yordan bilmiyorsun, ailesi destek çıkmıyor, yardıma ihtiyacın var, bütçen de var. Yani bütçen var, cebinde var. Rehberle git tavsiye ederim. Bütçen yok, dil biliyorsun. Bütçen kısıtlı, dil biliyorsun, İngilizce olarak da anlaşıyorsun. Eşinin ailesi sana yardımcı oluyor. O zaman rehbere gerek yok, tek başına yapabilirsin. Dil bilmiyorsun, bütçen de yok. O zaman hiç gelme. Yani bunu söylüyorum devamlı, bana şey yapıyorlar, sitem ediyorlar. Niye öyle diyorsun? Öyle. Yani millet şey sanıyor, Endonezya'ya gideyim 5 liralık 10 liralık düğün yaparım, 50 bin liraya düğün yaparım sanıyorlar. Ne mesajlar alıyorum bir görseniz. Yani onu demek istiyorum. Lütfen gideceğiniz bölgeyi iyi araştırın. Evleneceğiniz kişiyi iyi araştırın. Geçenlerde bir mesaj geldi. Adam bana şey diyor. Ya abi diyor ben diyor evlendim ama kendi başıma hata yaptım, boşanacağım. Hayırdır dedim ya, nasıl yardımcı olabilirim? İşte boşanma işlemlerine de bakıyoruz. Bazılarının videolarını çekmiyoruz. İşte onu demek istiyorum. Adam bana şey söylüyor. Diyor ki abi diyor boşanma işlemimize yardım et. Tamam yardımcı oluruz ama sorun neydi? Problem nedir? Hani neden oldu? Ne oldu da böyle boşanma kararı aldın? Ona göre biz de hani gelenlere anlatalım, durumu izah edelim. Böyle böyle hatalar var, sıkıntılar var diye. Abi dedi beni dedi kandırdı dedi. Niçin? Kadın bana Müslümanım dedi. Başörtülü işte görüntüler vermiş, açmış, işte devamlı görüntüler aramada işte aşkım böyle canım böyle görüntüler arıyormuş Müslümanım diyerekten. Evlenmiş, 15 gün geçmiş üzerinden. Kadın ne Kur'an okuyabiliyormuş, ne namaz kılmayı biliyormuş. Kadın daha öncesinde Budistmiş, itiraf etmiş. Yani bunlarla da karşılaşıyoruz. Ben de şok oluyorum böyle şeylere ama yavaş yavaş alışmaya başladım bu gibi haberlere. Onun gibi şeyler, yani hani iyi araştırmanız gerekir derken bunu diyorum. Sonuçta abi evleniyorsunuz, kadın ya da erkek fark etmez. Tanımadığın bir ülke, tanımadığın adetler, tanımadığın gelenek ve görenekler çok zorlu bir süreç. Gerçek diyorum. Çok fedakarlık yapmanız lazım. Bakın çok mutlu olanlar da var, olacaklar da var. Çok iyi insanlar da var. %50'si iyi, %50'si iyi diyemeyebilirim. Yani hani her yerin iyisi ve kötüsü var derken yorumlarda devamlı cevap veriyorum. Şimdi Türkiye'mizde de çok iyi hanımcık, çok iyi insanlar var. Evlenecek kız kardeşlerimiz var. İşte ablalarımız var. Ama evlenilmeyecek kızlar da var. Yani hani eğlenceye vurmuş artık nesil. Onun gibi şeyler. Demek istediğim şu. Her yerde var bu insanlar. Özellikle de şehir merkezlerinde. Çok dikkat edin. Bali, Jakarta, Central bölgeleri, Medan, işte efendime söyleyeyim Palembang, Lampung, işte Banjarmasin, Balikpapan, diğer bölgelerini saymazsak işte büyük şehirleri sayarsak Bandung, Yogyakarta,
büyük şehirlerin içerisinde yaşayan, şehir merkezlerinde yaşayan kızların hepsi göz açık abi. Türkiye'dekiler aynı yani, o %50'lik kesimle hemen hemen aynı düşüncelerime göre. İyi olanları da var, bakın yanlış anlamayın. Şey demek istiyorum yani, hani Endonezya'dan evlenenlerin hepsi köyden evlenmiyor. Millet öyle sanıyor yani, hani köyden evlendi işte kırsaldan evleniyor falan. Yok abi, öyle bir şey yok. Adamlar günde 5 kişi geliyor, 6 kişi geliyor evlenmeye. Bunların hepsi köyde evlenmiyor. Evlisin. Şimdi bekarlar için gerekli bilgileri, prosedürleri anlattık. Bunu iyi anlamışsındır. Hem yorumlayarak anlattık hem de anlattık yani, damardan anlattık. Bekir Önal yorumuyla anlattım. Şimdi edinmiş olduğum tecrübelerden, evlenmiş, boşanmış Türkiye'de, ikinci evliliğini ya da üçüncü, dördüncü neyse Endonezya'da yapmak isteyen dostlarıma sesleniyorum. Boşanma belgen, nüfus kayıt örneğin, doğum kayıt örneği çok dilli, E-Devlet'ten alabilirsin bunların ikisini. Bunu da UYAP'tan alabilirsin, portal girişten. Bu üçünü de Endonezya diline noter tasdikli çevirtiyorsunuz. Bakın, bekar olanlarda boşanma belgesi olmadığından dolayı icazeh, yani hangi okuldan mezunsa o sertifikayı istiyorlar. Sertifikam yok, okulda devam ediyorum abi. İşte ona işte okul öğrenim durum belgesini de çevirtebilirsin. Bunda da problem yok. Devam ediyoruz. Şimdi bunları çevirdin, yine aynı şekilde elçiliğe gittin. Evlendin, boşandın, yeni evlilik yapıyorsun. Tekrar ikinci kez evleniyorsun. Tekrar elçiliğe gidiyorsun. Elçilikte vermiş olduğu belgede çerağı yazar. Ona dikkat edin. O belgeyi çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Daha önce evlilik yapmış mısın, yapmamış mısın, hepsi Endonezya olarak yazıyor zaten. İsterseniz oradaki görevlilere de sorabilirsiniz. Yardımcı olurlar. Bunları anlatmak istedim. Devamında Endonezya'ya gelmiş, pasaportunun süresi geçmiş, işte vizesi geçmiş kişilere sesleniyorum. Lütfen çok dikkatli olun. Bakın, çok ağır prosedürlere maruz kalabilirsiniz. Çok sıkıntılı süreçler atlatanlar var. Ağlayıp sızlayanlar var. Hapse girenler var ya. Bunlara şahit oluyorum. Neler duyuyorum. Neler şahit oluyorum. Onun için çok dikkatli olun. Burası sizin babanızın çiftliği değil. Herkese aynı şekilde. Keza hani Türkiye'ye girerken bile Türk pasaportuna bile polis şöyle bakıyor değil mi? Hani insan bir ürperiyor. Ne oldu ya, Türk'üm ben ya, sıkıntı yok diyorsun. Onun gibi burada da aynı şekilde. Hiç dil bilmiyorsun. Abi ben şuna şey yapamıyorum yani, kafam algılamıyor. Adam hiç dil bilmiyor. Telefonu bile doğru düzgün kullanmayı bilmiyor, akıllı telefonu. Kadınla doğru düzgün hiç konuşmayı bilmiyor. Yani tek kelime edemiyor. Gittiği yerler uçsuz bucaksız ücra köşeler. Adam gidiyor, biliyor musunuz? Öyle yerler de var. Diyor ki Hasan gitmiş, Mehmet gitmiş, Kemal gitmiş, ben de giderim diyor. Onlara olmadıysa bana da olmaz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi Endonezya'yı bazen, geçen bir hanımefendi şey yazmış. Bekir Bey, ben geçen Bali'ye gittim. Evet. Siz dediniz ki işte evlenirken dikkat edin böyle şöyle. Evet. Ama ben Bali'yi demedim ki. Yani da Bali'yi de diyebilirim. Yani hani Bali'nin ya da diğer bölgeleri de anlatıyorum size. Siz oraya niçin gittiniz dedim. Tatile. Siz tatile gitmişsiniz ya. Adam evlenmeye gidiyor. Adam evlenmeye gidiyor ya. Ya evlilikle tatil ne alaka? Onu demek istiyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Bir köye gittiniz. Bir köyde yaşıyorsunuz. Hadi ben kendim Yozgatlıyım. Kendimden örnek vereyim. İlla ki bir köy düğününde bir tartışma, bir işte zorbalık yapan, içen vesaire yapan oluyor. Bir kavga çıkıyor değil mi? Hissediyorsun ya da %50 ihtimal oluyordur yani. Her düğünde %50 ihtimal oluyordur. Burada olmuyor mu sanıyorsunuz? Burada içen yok mu sanıyorsunuz? Burayı mükemmel seviyede Müslüman mı sanıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz abi? Hani şöyle söylüyorum, hani bazı insanlar var, Umre'ye gitmiş, Endonezyalıların hepsini umrelik sanıyor. Yani herkesi mükemmel seviyede Müslüman sanıyor. Öyle bir şey yok, vallahi yok. Evet, güzel insanlar var. %50'si güzel, mütevazı, ahlaklı, dürüst insanlar var. Endonezya mükemmel bir ülke bana göre. Ama insanları %50'si iyiyse %50'si kalbinde sıkıntı olan insanlar da var. Çünkü bazen sapkınlık yapanlar da var. Mesela Jakarta'da Ramazan aylarında, Central Jakarta'da palalı adamlar geziyor. Bunu ben geçen sene Ramazan ayında yardım dağıtırken oranın emniyet müdürü anlatmıştı. Hatta videoda da paylaşmıştım. Eski videoları izlersiniz. Sıkıntılı adamlar da var. Onu da söylüyorum yani, bazen polisle çatışıyorlar, bazen işte ortalığı ayağa kaldırıyorlar.
Mafya da var. Gangster de var. Ne yapmaya çalışıyorsunuz abi? 300 milyonluk ülkeyi diyoruz biz. Yani burada bir devlet de var. Mafya da var. Sen Türkiye'de mafya yok mu ya? Türkiye'de de mafya var. Siz sanmayın yani, Türkiye'mizle kötülemek için söylemiyorum yani. Burayı da kötülemek için söylemiyorum. Orayı da. Bura sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bana diyeceklerdir. Ya Bekir, niye böyle diyorsun? Endonezya'yı biz cennet olarak görüyoruz. Endonezya evet güzel bir ülke. Endonezya evet ahlaklı, dürüst insanlarla dolu bir ülke ama şimdi herkes aynı değil ki. Her yerin iyisi ve kötüsü var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Araştırma yapmamız lazım. Lütfen sizden ricam, tedbirli olmanızda fayda var. Bu videoyu çekmemin nedenlerinden bir tanesi de buydu. En çok sorulan soru. Bir de soruyorlar. Ya Bekir, bütçe ne kadar gerekli? Şunu söyleyeyim, bakın bu videoyu lütfen full izleyin. Atlayarak izlerseniz hata yaparsınız. Çok ciddiyim. Aralıklarla izliyor. Çat 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 mesaj yazıyor. Ya kardeşim, mesaj niye yazıyorsun? Bu videoyu izle işte. Mesaj yazma. Eğer acil bir durumsa, anlamadıysan yaz. İşte adam bana yazmış. Bekir Bey, orada su kaç para? Abi, suyun fiyatını sormak için bana adam yazıyor, mesaj yazıyor. Ya boş oluruz, oluruz, işimiz gücümüz olmaz da çat 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 yazarız. Abi çok saçma geliyor. Acil durumlar için beni kullanın ya da eğer ki bana gerçekten ihtiyacınız varsa ölümüne giderim diyorum ya, şaka yapmıyorum bak. Gitmediğim yer kalmadı. 2 kere bacağımızdan bıçaklandık damat diye. Yanlışlıkla oldu diyorlar ama gitti yani. Şimdi demek istediğim şu. Lütfen araştırmanızı iyi yapın. Lütfen tedbirli olun. Lütfen eğer kırsal bölge ise, bütçeniz varsa, ailenizin, eşinizin ailesinin, eş adayınızın ailesi ihtiyacı varsa, işte yardıma yapamıyorlarsa rehberli gidin. Rehbersiz yola çıkmayın. Şimdi bunları anlatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor. Ya Bekir, arkadaşlar var, ben yaptım. İşte onlar yapamıyorsa onların suçu falan gibisinden diyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Sen yaptıysan eşinin sayesinde yaptın. Sen yapmadın. Çok iyi biliyorsun bunu. Beni kendini anlattırma. Çok iyi biliyorum hepinizi. Hepinizi biliyorum. Buraya gelenlerin, evlenenlerin ne yaşadığını adım adım biliyorum. Yani bir doktora sen dişim ağrıyor dersen hangi dişin demez. O dişini bulur, o dişi çeker, değil mi? Onu doktor biliyor çünkü. 10 yıldır bu işin içindeyiz. İnsanların nereye gittiğini, ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani ilk gelen bir adamsın. Hiç evlilik yapmamışsın ya da yapmışsın daha öncesinde, Endonezya'da ilk defa evleniyorsun. O telaşı, o heyecanı, o affedersin ya öyle sapkın gibi böyle sağa sola bakman, ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir şeyden habersiz olman. Yani o cahilliği Allah kimseye vermesin. Orada eşin başarıyor, sen başaramıyorsun. Elçilikteki işlemleri zaten sağ olsunlar yardımcı oluyorlar, her türlü destek oluyorlar, yönlendiriyorlar. Sen bir şey yapmıyorsun zaten. Sen sadece paranı veriyorsun. Paranla yapıyorsun. Mert konuşuyoruz, bize deli diyorlar. Açık konuşmak gerekirse. Öyle. Endonezya'nın en tehlikeli şehirleri. Bunu mesela bir elçiliğimiz söylemez. Çünkü elçiliğimiz ne der? Der ki kardeşim sen Kalimantan tehlikeli, Papua tehlikeli dersek biz der. Endonezya'nın hükümeti de aynısını, elçiliği de der ki Diyarbakır sıkıntılı, Hatay'da deprem oluyor, örnek veriyorum, İstanbul'da kapkaç oluyor falan derler yani. Onun için ben rahatlıkla diyebilirim. Açık konuşmak gerekirse. Ben çünkü özgür bir bireyim. Endonezyalı vatandaşlar kendileri bile söylüyorlar. Ben sayıyorum. İyi dinleyin. 1. Lampung şehri. Palembang şehri. Lampung'un hemen eyaletine bağlı şehrinin yanında metro şehri. Medan. Medan şehri. Batam. Ondan sonra bakın saydıklarım. Padang'ın Bukittinggi bölgeleri. Padang. Ondan sonra Bandung'da geceleri biraz sıkıntı yaşarsınız. Gündüzleri de sıkıntı olmuyor. İyi biliyorum çünkü. Bogor'da geceleri sıkıntı yaşarsınız. Devamında Jakarta Mega City, her şey olabilir. Kafana çimento da düşebilir. Her şey olabilir yani. 30-40 milyonluk şehir burası. Sonrasında devam ediyorum. Kalimantan, Banjarmasin, Balikpapan. Kırsal bölgeleri çok tehlikeli. İç kesimlere zaten rehbersiz gidilmez. Devamında Papua'nın
Bütün adalar, bütün bölgeleri, Ambon, Dobo, Jayapura, diğer bölgeleri dahil rehbersiz gitme kardeşim. Gitme. Tamam, gitme. Giderim abi, bana ne, sana ne, sen kimsin falan, ya da ben yaparım, yaptım, oldu bitti ya da diyenler var. Yaptıysan tebrik ederim. Başına bir şey gelirse geçmiş olsun derim. Ne diyeyim abi? Yani ben sadece uyarıyorum, değil mi? Amerika'da yaşayan ya da Almanya'da yaşayan dostlar anlatıyorlar yaşadıklarının tecrübelerini. Ben de size anlatıyorum. Ben buranın oturumunu almışım, efendime söyleyeyim. Yaşamım var, çalışıyorum, işim gücüm başımdan aşkın. Ben kamerayı almışım, sana anlatıyorum derdim, değil mi? Güzel 60 bin izleyicimiz var. Güzel güzel insanlarımız var. Geçen bir adam, İbrahim diye bir adam. Bekir sen diyor kamerada diyor sempatik gözüküyorsun ama diyor aslında sempatik değilsin diyor. Hani şey diyor, ben seni iyi tanıyorum. Allah Allah dedim, kimmiş bu acaba dedim ya. Kamerada sempatik diyor, yani kameraya gülüyormuşum ben. Kamerayı kapatınca suratım böyleymiş. Öyle desin bakalım, kimse tanımıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, kamera kapanınca gerçekten de gülmüyorum. Niye? Ben deli derler abi, durduk yere niye güleyim yani. Normalde konuşurken sizinle gülüyorum. Aklıma geliyor böyle yaşadıklarım, anılarım aklıma geliyor. Suratı asık bir moderatör ister misiniz karşınızda böyle? Evet bugün böyle oldu şöyle. İstemezsiniz değil mi? Hani en azından size motivasyon verecek, şakalaşacak, tatlı tatlı konuşacak bir insan istersiniz. Yani sonuçta ben bugün yardım etsem ne, etmesem ne, bu adama mesela çok teklif geliyor. Adam bana diyor ki iş teklifi diyor. Bekir diyor ben orada fabrika kuracağım, gel genel müdür ol diyor. Yemin ediyorum size, bakın yüzlerce teklif alıyorum. Adam diyor ki Bekir abi diyor düğünüme gel diyor Jakarta'da diyor. İşte sadece düğünümde bulun, şu kadar para istemiyorum abi. Ben hani bu gibi şeylere de para almıyorum. Bu gibi şeylerde de yardımcı olmuyorum. Çünkü sen yapabilirsin. Sen yapıyorsan, bana ihtiyacın yoksa o zaman don't problem, yani yok problem olmaz. Ama bana ihtiyacın varsa ben sana yardımcı olurum, işbirliği yaparız. Paran da bütçende sıkıntı olmuyorsa, seni zorlamıyorsa sıkıntı olmaz. Ha bir şey bilmiyorsan seni zaten ücretsiz yönlendiriyorum kardeşim. Arabamla 3000 kilometre 5000 kilometre yapıyorum. Ya da seninle Papua'ya ölümcül ya da Kalimantan'a ölümcül uçuşlar yapıyoruz. Ha uçak düştü, ha düşecek korkusuyla. O an cebinde $1 milyon olsak o kaptana lan Allah'ını seviyorsan en yakın Yamyam adasına indir şu uçağı diyorsun. Ben onu diyenleri de var. Duyduğum, yanımdaydı, şahit oldum. Bayılan ayılanı da gördüm. Ve ben onu bir kere yaşamıyorum. Kaç kere yaşadım. Sen bir kere yaşıyorsun onun acısını. Onun için şunu söylüyorum. Tehlikeli dediğim zaman gerçekten de tehlikeli. Her anı ölümcül. Orada biri ok atar, mızrak atar. Orada biri palayla boynuna vurur. Orada biri arabanın lastiğini çaldılar. Arabam çalındı ya. Lampung'da arabam çalındı. Anladın mı? Çalındı ya. Bir tane de araba kiraladık. Arabanın altına kirkoları koymuşlar. Lastikleri çalmışlar. İşletmeye kadar. Yani bunlar da var. Bunları kötülemek amaçlı söylemiyorum. Mesela ben hanıma diyorum ki Bunkulu'ya doğru gidelim diyor. İç kesime akşam yolculuğa devam edeyim diyorum. Akşam gitme. Niye? Saat 9'dan sabah 5'e kadar sıkıntılı. Öldürürler bizi. Ya bunu Endonezyalı eşim söylüyor ya. Bir de eşim yani hani çevresi geniş, işinden dolayı güç kuvvet, hani adını sen söyle, emniyet teşkilatı bilmem neyse falan, tanıdık insanlar. Bunu diyor ya. Sen kimsin? Neyin cesaretine gidiyorsun oraya? Hani Sumatra'nın derinliğine. Ya ben kafam almıyor abi. Hani ne gazına geliyorsun sen? Türkiye'den şeye mi gidiyorsun? Edirne'den Kars'a arabayla mı gidiyorsun? Kurban olayım Türkiye'mize. Yollarına kurban olayım ya. Hayatı boyunca Jakarta'dan çıkmamış adam akıl veriyor millete. Hayatı boyunca Türkiye'de oturup da eşiyle evlenmiş. Oradan millete ahkam kesiyor. Ben evlendim oğlum, sen de evlenirsin. Yürü git diyor. Öyle bir şey var mı? Ya adamın başına bir şey gelse? Adam öldürseler, bıçaklansa, bir canına bir şey olsa, parasını çalsalar, sen mi ödeyeceksin? Sen mi karşılayacaksın masraflarını? Onu giriyorum yani, hani yine sinirlendim bak. Hani demek istediğim, bazı insanlar da var ki öyle bir, hani sözle değil de başka şeyle anlaşıyorsun. Anlatamıyorsun çünkü derdini. Çok insanla konuşuyoruz. İnsanlarla uğraşmak kolay değil efendim. Gerçek diyorum. Hani adam şey diyor. Bekir diyor sen diyor işe vurduğun zaman diyor, Mustafa abi olsun, diğerleri olsun, işte Bekir abi olsun, Aliler olsun, diğerleri olsun, yardımcı oldukları. Çok şey diyor, hani biz diyor seni diyor gerçekten de diyor işe vurduğun zaman diyor çok disiplinlisin diyor. Niye? Böyle olmak zorundayım. Seni annen ailen bana güvenmiş, şey yapmış, yönlendirmiş.
Demişler ki, izin vermişler ki Bekir kardeşim, Allah'a önce sonra sana emanet. Sana bir şey olsa ben ne yapacağım ya? Nasıl hesap vereceğim abi? Kafayı yerim ben ya. Ne yaparım abi? Ben ne söylerim bunların ailesine diyorum. Yastığa kafayı koyuyorum. Acaba bu adam hastalanmış mı? Otelde bekliyor. Sabah alacağım o adamı. Acaba diyorum ne yaptı? Sıkıntı, problem var mı? Dişi ağrıyordu, başı ağrıyordu. Ayaklarını sivrisinek yemiş. Ben böyle düşünerekten hep insanlarıma yardım ediyorum. Yalansam yorumlarda yazsınlar bizim ekipler. Hani arkadaşlar var bir düzine. Savcısı geldi, diplomatı geldi, milletvekili geldi. Her çeşit adam geldi. Emekli milletvekili geldi ya. İsmini vermeyeceğim. Şimdi adam evlendi gitti. Kime ne? Sana ne, ona ne, bu ne derler yani. Bizi ilgilendirmez. Hani insanın hayatı. Şimdi adam diyor ki, ben ilk defa şöyle bir şeyle de karşılaştım. Bir abimize yardımcı oluyoruz. Adam o an istemedi. Dedi ki niye abi? Ben eski eşimi istiyorum dedi. Ben buna da şahitlik ettim yani, hani hayatımda böyle yaşamadığım şeylere de şahit oluyorum. Yani adama diyorsun niye boşandın o zaman? Var bir şeyler diyor. Yani onun gibi şeyler. Yani Bekir Önal belki çok şey yaşadığından dolayı pişti de bu hale mi geldi diyorsun. Bunu da düşünebilirsin. Bu adam ne anlatıyor? Ne diyor bu adam diyebilirsin şu an. Aslında bu anlattıklarımın hepsinin bir adamın hayat hikayesini anlatıyorum. İsim vermeden. Aslında bazı insanların dertlerini sizlere anlatıyorum. Bu adamların dertlerine, bu adamlar niye geliyor ya da bu kadınlar niye evleniyor Endonezyalı erkeklerle? Başkası yok mu? İyisi yok mu? Ya da hep mi kötü Türkiye'mizdeki kızlar ya da erkekler? Ya da Endonezya'nın erkekleri ya da kadınları hepsi mi iyi? Öyle bir şey yok abi. Sadece şunu söylüyorum. Bir mantık abi. Kimse bana aşk maşk söylemesin. Elini vicdanına koyacaksın. Mantık evliliği yapıyor. %2'si falandır aşk maşk evliliği yapan. O da çok nadir. Okulda falan aşık olmuştur falan. Türkiye'ye gelen kızları söylüyorum. Aşk evliliği yapan %2, %98'de mantık evliliği yapan dostlarımız. Niye? Abi diyor pahalı diyor. Geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Eğer gençler evlenmiyor diyor. Niye evlensin? Maddi durum sıkıntılı abi. İnsanlarda para yok diyoruz. Aslında para var. Para olan da var. Adam diyor ki bende para var diyor. Ben diyor evleneceğim diyor. Ama Türkiye'de 3 milyona düğün yapıyorsun. 2 milyona düğün yapıyorsun. Burada maksimum 700 bin lira. Yani soruyorlar ya Bekir kaç para gider? Minimum 500, maksimum 700 bin lira harcıyorlar. Şu anki kurla. Hani dolar üzerinden söylersek 10 bin dolar minimum, maksimum 20 bin dolara mükemmel bir düğün yaparsın. Bunun içerisinde işte efendime söyleyeyim uçak biletleri, iç hatlar uçuşları, dış hatlar uçuşları, oteli yemesi, kiralık araçlar, benzin, otoban, işte vize ücretleri, dokümanlar, dosyalar, rehberin varsa rehber ücretin minimum ile maksimum arası diyorum. Sen Türkiye'de 20 bin dolara evlenebilir misin? Maksimum. Bir de buranın en kral düğününü yapacaksın. Orada en düşük düğünü yaparsın bence. Altını bilmem nesi vesairesi. Çok farklı bütçeyle ayrılıyor. Yani gidiyor, başka yöne gidiyor o iş. Yani Türkler akın ediyor diyoruz ya, gerçekten de öyle. Hani ileride daha çok kişi gelecek. Bunu kontrol edilemeyecek hale gelecek. Türkler daha çok gelecek Endonezya'ya. Sadece Türkler değil biliyor musunuz? Mısır'dan, Arabistan'dan, diğer Arap ülkelerinden. Batı ülkelerinden buraya geliyorlar. Buraya göre oralar batı. Orta Doğu'daki erkekler buraya geliyor. Afganistan'dan, Pakistan'dan buraya geliyorlar. Buradan evleniyorlar. Ne oluyor bu Endonezyalı kadınlara? Tanımadığı, etmediği insanlara çekip videolar evleniyorlar. Dertleri ne? Anlatıyorum, iyi dinleyin. Birincisi maddi yetersizlik. İkincisi mutluluk. Üçüncüsü huzur. Maddi yetersizlik geneli demiyorum. Genelinde diyelim hadi. %2'si, %3'ü ekonomisi iyi olan kadınlar var. Bu ekonomisi iyi olan kadınları da Endonezya'nın mutluluk istiyor. Eski kocası mutluluk vermemiş, dövmüş, şiddet uygulamış, işte hiç eve gelmemiş, bağımlılıkları vardır vesaire vesaire. Türk erkeklerinin kadınına düşkün olduğunu biliyorlar. Burada çok yaygın. Bazıları aptallık yapıp da kadına şiddet uygulamaları hariç. Buradan kadına şiddet yapanları da kınıyorum bu arada. Hayvanlık yapmayın, kadınınıza, eşinize sahip çıkın. Yani hani onları sevin. Böyle bir şey olur mu abi? Ne yaptı da niye dövüyorsun? Yemek yapamıyor de kadın mı dövülür? Elin kırılsın. Ha, başkasına gücün yetmez. Kendi karına, çocuğuna gücü yetiyor. Buna erkek mi denir ya? Ayıp ayıp, böyle şeyler yapmayın. İzleyenler varsa hak vereceklerdir bak.
Onun için şöyle söylüyorum. Benim haddime değil. Herkes kendi hayatına baksın ama sokakta birini döverken görürsem denk gelmesin. Tanımam yani. Kardeşimi tanımam. Hani bunlar çok hassas şeyler. Zaten zamanında gördük. Bak babamın kulakları çınlasın. Kötülemek için demiyorum. Gelecek. Cahilliğindendir, şeyindendir. Yaptığı hataları ben yüzüne de söylüyorum. Baba diyorum, sen anneme çok çektirdin diyorum. Oğlum haklısın diyor. Cahillikti diyor. İşte böyle demeyin diye bunları söylüyorum. Kendi ailemden örnek veriyorum. Kendi ailemden örnek veriyorum size. Kendi anneme şiddet uygulardı babam. Ne oldu? Yine annemin eline bakıyor. Annem bulaşığını yıkıyor, annem çamaşırını yıkıyor. 5 tane çocuk büyüttü. Kurban olayım ya. Analarımıza, avratlarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza, kadınlara dokunmayın abi. Bunları da, bu lafı da söylemiş olayım. Çünkü çok fazla yorum da geliyor. Bir ablamız beni aradı. Dedi ki Bekir Bey böyle böyle dedi. Benim eşim beni bıraktı. Biz dedi imam nikahlıydık. Ondan sonra çekti gitti Endonezya'ya. Endonezya'da resmi nikahlı eşini aldı getirdi dedi. Şimdi abla dedim, sen imam nikahlı niye durdun bu zamana kadar? Yani resmi bir prosedür yapmış, bu kadını götürmüş Türkiye'ye. Bunun dedi, kadını şikayet edemez miyiz? Böyle bir şey yok. Kadın resmi nikahlı eşi olmuş. Ne senin hakkın var ne de bizim hakkımız var. Bunu bir şekilde yapamayız yani, bozamayız, böyle bir şey yok. Devlet girmiş araya, devlet resmi nikahını kıymış. Yani onun için şunu söylüyorum. Özellikle ben şuna çok dikkat ederim. Beni izleyenler ya da benim yardımcı olduğum kişiler çok iyi bilecektir. 1. Kişiyi iyi araştırırım. 2. Eş adayını çok iyi araştırırım. Beni izleyen ya da geçmişten takip eden ya da yardımcı olduğum kişiler çok iyi bilir. 3. Anne babasını ararım, kardeşlerini ararım. Onlardan izin isterim. Onlardan eşinin, bak, hem Türkiye'den gelecek kardeşimizin, abimizin ailesiyle konuşurum sağıysa, ya da kardeşleriyle konuşurum ölmüşlerse. Onları geçelim. Kız tarafının da annesini babasının ağzından şu kulaklarım duymadığı sürece adamın tamam hadi gidiyoruz demem. Çünkü masraf yapıyoruz. Rezil olmak da var, vezir olmak da var. Bunları bilmeniz çok önemli. Devamlı diyorum ya size, lütfen tedbirli olun, araştırın. Ona göre tevekkül edin. İnşallahla maşallahla gitmiyor abi, gitmiyor. Aklını başına al. Geçen adamın bir aptal konuşu canımı sıktı. Ben diyor bu yola diyor ölümle baş koydum, gideceğim, öleceğim ben orada, gerekirse diyor alırım canımı öldürsünler falan. Saçmalıyor. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Uçakta da gördüm ben, o ölmekten korkmayanları gördüm ben. Uçak şöyle bir yanıtınca hani imana gelenleri de gördüm. O an o adamları getireceksin, biliyor musun? O ölmem diyen, Allah'tan korkmayan, işte dinsizleri, imansızları o uçağa bindireceksin. Allah'ım ya Rabbim, onlara o anı yaşat ya Rabbim. İmanı o zaman alsınlar. O kadar çok ciddilik yani. O uçağın şöyle yan yatışı, bir anda burun aşağı çakılışı ya da kanatların böyle sallanıp da bir anda boşluğa düşmesi. Hostesler kelime-i şehadet getirdi ya. Ya bunları anlatsam sadece bu ölüm tehlikesi. Yani örnek veriyorum, bunları yaşaması lazım yani. Adrenalin değil, bir şeye binip de emniyet kemerlerini bağlayıp zaten ineceğini biliyorsun ama uçak öyle değil. Şey yazmışlar. Abi türbülans uçak düşürmez. Türbülans değil baba, bu başka bir şey. Türbülans dediğim böyle sallantı, carçurt falan, o ayrı bir şey. Bu yaşadıklarımız başka bir şey. Sen türbülansı görmemişsin. O türbülans değil. Başka bir şey bu. Yani inanılmaz başka bir şey. Düşünsene, okyanusun üstünde, Ammon Denizi derler oraya, en derin deniz. Mariana Çukuru'ndan daha kötü diyebilirim. En çok uçak orada düşüyor. Daha geçen yine düştü. Uçak nasıl gidiyor biliyor musun? Teneke zaten, antika. Açık konuşayım yani, uçakların çoğu Endonezya'da. Bir de dünyada en çok uçak kazası Endonezya'da oluyor. Araştırmalara bakın. Amerika diyorlar da Endonezya'da. Bunu araştırın. Küçük uçakları saymıyorum. Yolcu uçaklarını araştırın. Tamam. Yolcu uçaklarını araştırın. Çatır çatır düşüyor. Çünkü bakımsız. Adam uçağı indiriyor, yolcu indiriyor, yolcuyu bindiriyor, geri kaldırıyor. Yani hiç öyle bir şey yok. Temizlik falan. Hat gese. Adam indiriyor uçağı, çat bir süpürge falan. Vallahi gözlerimle gördüm ya. Gözlerimle gördüm. Geri kaldırıyor. Lan benzini mi koydun? Ne yaptın? Ne ettin? Bu uçağın bir içine bak. Bu uçak türbülanstan indi. Bir şey mi oldu? Civatası mı düştü? Yok öyle bir şey. Ne oldu? Ne bitti?
İsim vermeyeceğim yani. Kontrol de yok. Yani ben bunları da yaşadım. Onun için çok gezdik, çok gördük, çok araştırdık. Edinmiş olduğumuz bilgiler. Şimdi tehlikeli bölgeleri de saydık. Bunlarda hiçbir şekilde kendileri vatandaşlarına söylüyor. Geceleri çıkmayın diyor adam. Hani diyor ki gecenin yarısı ne işin vardı orada? Geçen adamın biri balık tutmaya gitmiş. Kocaman 5 metre 7 metre büyüklüğünde timsah adamı yemiş. Yorumlara bakıyorsun. Niye gittin? Niye balık tutmaya gidiyorsun oraya? O timsahlı yere niye gidiyor ki? Adam antik işi değil. Adamı parçalamış. Videoyu gördüm. Allah'ım ya Rabbim. Elden aşağı yok. Timsah öldürmüşler. Sıka sıka öldürmüşler. 50 kalibreli silahlar var elemanlarda. Çat 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 sıkıyorlar. Timsah öldürmüşler bir şekilde. Parçasını çıkarmak ve mezara koymak için. Düşünsene, balık tutmaya gidiyorsun, yem alıyorsun timsah. Onun için yani yerli halkın başına geliyorsa senin halk başına da gelir. Gelmez mi? Sen kimsin? Sınırda kadın oturmuş piton yemiş. Yutmuş. Yok mu? Aç interneti yaz. Endonezya piton yaz. Çıkar. Devamlı her sene bir adamı piton yutuyor. Ya bu ihtimal de var. Yıldırım düşüyor. Genellikle yıldırımdan ölüyorlar burada insanlar. Çok tehlikeli. Lütfen ya, ecelin geldiyse tabii her yerde oluyor ama efendim çok konuştuk, başınızı ağrıttık gerçekten de. Çok şey anlattık aslında. Eğer bilgi edinmek isteyen varsa bu videoyu atlamadan izlesin derim. Tavsiye ederim. İletişim kurmak istiyorsanız Facebook, Instagram ya da WhatsApp numaram açıklama kısmında var. TikTok'tan da yazabilirsiniz de TikTok'ta hep genellikle şey yazıyorlar. Bana da eş bul, bana da eş bul. Ben kimseye eş adayı bulmuyorum, aman yanlış anlaşılmasın. Millet şey sanıyor. Bekir eş buluyor. Yok öyle bir şey, yok. Buraya gelenler ya sosyal medya aracılığıyla buluyorlar, anlaşıyorlar. Ya da eşinden, dostundan, arkadaşından, çevresinden, okulundan tanışıyor, evlilik kararı alıyor, anlaşıyorlar. Benimle iletişime geçiyorlar. Yani Bekir Önal kimseye eş bulmaz. Bulmadı da şimdiye kadar. Yani çok riskli bir şey. Tanımadığım etmediğim adamsın sen. Ben sana niye yardımcı olayım? Doğru mu? Sen yapar mısın bana? Katil misin? Zanlı mısın? Ne olduğun belli değil. Yarın bir gün bu kadına başına bir şey gelse ben bunun vebal altında nasıl kalırım? Dil bilmiyorsun, yol bilmiyorsun. Bu kadının ailesi bana güvenerek kadını sana verdi diyelim. Ben bunun altından nasıl kalkarım? Onun için şimdiye kadar elhamdülillah başıma bir şey gelmedi. Bu şekilde devam ettiğimden dolayı bu şekilde de devam edeceğim. Kimseye de eş bulmadım da bulmam da. Onun için tekrar ediyorum. Lütfen bu konuda hassasım. Saçma sapan yorumlar yazmayın. Tedbirli bir şekilde gelin. Denetleyin. Kendinize ona göre hazırlığınızı yapın. Siz de yapabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Eğer ki dediğim evraklarınız hazır, eş adayınızın desteği var, İşte az çok da olsa İngilizce biliyorsanız, bütçenizde olsa olmasa da eş adayınızla anlaşmanıza bağlı evlenebilirsiniz. Evrakları falan çok basit yaparsınız ama zamanınız kısıtlıysa, efendime söyleyeyim eş adayınızın ailenizin arasında problem varsa, zerre kadar tek kelime bilmiyorsan, gideceğin yer sıkıntılıysa, ailesi, eş ailesi sıkıntılıysa, çevresinde problem varsa tedbir al. Tevekkülünü öyle Allah'a bırak. Öyle düşünüyorum. Çok konuştum. Boğazım ağrıdı. Buradan destek olan dostlarıma çok teşekkür ederim. Öncelikle Allah razı olsun. Uzun zamandır benim takipçilerim olan, isimlerini sayamadığım güzel kalpli dostlarıma, zaten onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Çok teşekkür ederim. 60.000 olduk. İnşallah 600.000 oluruz. 6 milyon oluruz. Takipçi sayımız yavaş gidiyor ama temiz gidiyor. İyi insanlar var. Bu sene Ramazan ayında çok güzel organizasyonlar yapacağız hep beraber. Öncesinde sonrasında devam edeceğiz. Kurban'da da güzel bir organizasyon yapacağız. Mayıs'ın 20'sinden sonra ya da 20'si 25 arası Türkiye'ye geliyorum. Haziran'ın 15'i işte civarında da dönüş yapacağız nasip olursa. O süre zarfında İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Konya, efendime söyleyeyim o bölgeleri, İzmir, Manisa, Akhisar tarafı, Antalya, Kemer, Denizli, Pamukkale, Kayseri, Ankara, buraları gezeceğiz. Yani bayağı sayamadığım şehir de var. Tek başıma geliyorum. Eşimle çocuklarım gelemeyecek. Eşim biliyorsunuz hamile. Çocuğum 2 aylık olmuş olacak o zamana. Hem gezi programı yapacağım hem de
sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz. Hem de vatanımı özlüyorum, biliyorsunuz, dayanamıyorum. Hep dağlarda, bayırlardayım. Hep bir iş koşturuyoruz, insanlara yardım ediyoruz. Yani üstadın dediği gibi en iyi insan, insanlara hayrı olan insandır. Elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki kimse babasının hayrına yapmıyor. Burada devamlı yorumlarda yazıp da milletin midesini bulandıran tipler de var. Ya diyor işte diyor Bekir Önal diyor 50 bin dolar alıyormuş ya. Yok dedim 100 bin dolar alıyorum. Ayıptır ya. Hani 50 bin dolar abi, atın da o kadar atmayın. Terbiyesizliğin yüzümü yok. Hani bu kadar da saçmalamayın yani. Ondan sonra belirli bir fiyat vermiyorum. Neden derseniz, adam diyor ki niye fiyat vermiyorsun? Vermiyorum abi. Şimdi bu adamla Bandung'a gideceğiz. Jakarta'da olsun ya da Papua olsun, Kalimantan olsun. Buraya gideceğimiz prosedürlerle, işte tehlike oranıyla, atıyorum ya, örnek veriyorum, Jakarta'daki adamın işi aynı olabilir mi ya? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Papua'da 25 gün geçiriyoruz. Jakarta'da 15 günde bitiriyoruz. Örnek veriyorum. Yani onu demek istiyorum. Lütfen mantıksız yorum yazma. Bilmiyorsan yazma. Hayatın boyunca Endonezya'da 10 gün bulunmuşsun. Bize artistik yapma. Tamam? Sen rahat ol. Biz biliyoruz kimin ne olduğunu. Her şeyi biliyoruz. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Cansınız. Bu video bilgilendirme videosu oldu. Güzel, dolu bir video oldu diyebilirim. Anlamayan da çok güzel anlayabilecek bu videoyu. 2 kere izle, 3 kere izle. Her türlü anlarsın. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Kanalı sizler sayesinde büyüttük ve büyüteceğiz. Sizlerin sayesinde bir yerlere gelecek. Daha da iyi olacak inşallah. Nesilden nesile de bu videolar izlenecek. Hatıralar olarak kalacak. Cansınız. Hoşçakalın. Sampai Jumpa.